Masmavi gökyüzünün altında yemyeşil bahçeli, şirin bir evde bembeyaz tüyleri pamuk gibi yumuşacık, minicik bir kedi yaşarmış. Adı da zaten Pamuk'muş. Pamuk çok meraklı, oynamayı da çok seven bir kediymiş. Sabah güneşin ilk ışıkları pencereden süzülürken Pamuk esneyerek uyanmış. Gözlerini açar açmaz pencerenin kenarındaki sepetini görmüş. Sepetin içinde ne mi vardı? Yepyeni, kıpkırmızı ve kocaman bir yumak. Pamuk sevinçten 4 ayak üstünde zıplamış. "Miyav, miyav, ne güzel bir top!" diye mırıldanmış. Hemen sepete tırmanmış ve o kırmızı yumağı pençesiyle hafifçe itmiş. Top yuvarlanmış, zıplamış, durmadan hareket etmiş. Pamuk kah bir avcı gibi eğilmiş, kah bir sihirbaz gibi topu havaya atmış, kah da peşinden koşturmuş. Bahçedeki çiçeklerin yanından geçmiş, salıncağın altından geçmiş, hoplaya zıplaya oynamış. Öğle güneşi tam tepedeyken Pamuk yorulmuş ve topu dinlenmek için en sevdiği yere, büyük mor bir çiçeğin yanına bırakmış. "Biraz dinleneyim, sonra tekrar oynarız," diye düşünmüş. Gözlerini kapatmış ve tatlı bir uykuya dalmış. Bir süre sonra uyanıp esnediğinde etrafına bakmış. Mor çiçeğe bakmış, yok. Salıncağın altına bakmış, yok. Kırmızı yumağı yerinde yoktu. Pamuk'un kalbi küt 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 atmaya başlamış. En sevdiği yepyeni oyuncağı kaybolmuştu. Minik kedi Pamuk şimdi ne yapacaktı? Bölüm 2. Bahçede aramaca ve dostlarla tanışma. Minik kedi Pamuk, kırmızı yumağının kaybolduğunu görünce çok üzülmüş. Gözleri dolmuş ama hemen silkeleyip kendine gelmiş. "Üzülmek yok," demiş. "Ben meraklı ve cesur bir kediyim. Topumu bulabilirim." Önce topu en son bıraktığı mor çiçeğin etrafında minik burnuyla koklayarak aramaya başlamış. Çimlerin arasını incelemiş, yaprakları kaldırmış. Hiçbir şey yok. Pamuk bahçede ilerlemeye başlamış. Yürürken bir ses duymuş. Cik cik cik. Bu, bahçenin en çalışkan sakini Tonton Serçe'ymiş. Tonton Serçe en yüksek dalda yuvasına çöp taşıyormuş. Pamuk usulca seslenmiş. "Sevgili Tonton, merhaba. Benim kıpkırmızı, kocaman bir yumağım vardı. Onu buralarda gördün mü?" Tonton Serçe küçük kafasını eğmiş, "Cik cik, maalesef görmedim Pamuk. Ben hep yukarıdayım ama sana yardım edebilirim. Aşağıya bakıp gözden kaçırdığın bir yer var mı, kontrol edeyim mi?" Pamuk sevinmiş, "Çok teşekkür ederim Tonton." Tonton Serçe aşağılara dikkatlice bakmış ama topu görememiş. Ama aklına bir fikir gelmiş. Havuza yakın bir yerde top gibi yuvarlak şeyleri seven biri var. Belki o görmüştür, demiş. Pamuk hemen havuza doğru koşmaya başlamış. Havuzun kenarında kocaman, yeşil ve ağır kabuğu olan bir kaplumbağa duruyormuş. Bu sakin ve bilge büyük kaplumbağa Tostos'muş. Pamuk biraz çekinerek yaklaşmış. "Merhaba Tostos amca, çok acil bir durum var. Benim yeni, kırmızı yumağım kayboldu. Sen bu civarda büyük, kırmızı ve yuvarlak bir şey gördün mü?" Tostos amca yavaşça başını sallamış ve evet minik Pamuk, ben yavaş hareket ederim ama her şeyi görürüm. Sabah güneş doğarken kocaman siyah kulaklı, sevimli bir köpek o kırmızı yumağı burnuyla ittirerek bahçenin sonundaki büyük çalılığa doğru götürüyordu, demiş. Pamuğun gözleri parlamış. Topunun nereye gitmiş olabileceğini artık biliyordu. Ama çalılıklar bahçenin en gizemli ve biraz da korkutucu yeriydi.
Bölüm 3. Çalılıkların gizemi ve mutlu son. Büyük kaplumbağa Tostos'tan gelen haber, Pamuk'u hem heyecanlandırmış hem de biraz endişelendirmişti. Bahçenin sonundaki büyük çalılıklar. Pamuk oranın ne kadar sessiz ve karanlık olduğunu biliyordu. Ama kırmızı yumağını geri almalıydı. Derin bir nefes aldı. "Cesur ol Pamuk," diye mırıldandı. Minik adımlarla dikkatlice çalılıklara doğru ilerledi. Yaklaştıkça çalılıkların arasından hışırtılar ve hafif bir hav hav sesi duydu. Pamuk kalbi hızla çarparken yavaşça çalılıkların arasına baktı. Orada tahmin ettiği gibi Tostos amcanın bahsettiği köpek vardı. Adı Tombiş olan bu sevimli, siyah kulaklı köpek, kırmızı yumağı burnuyla ittiriyor ve onunla oynamaya çalışıyordu. Ama Tombiş çok büyüktü ve yumağı hızla itince yumak sürekli çalılıkların içine kaçıyordu. Tombiş ne yapacağını bilememiş, üzgün üzgün oturuyordu. Pamuk nazikçe "Miyav, merhaba Tombiş," dedi. Birden başını kaldırdı. Kocaman, şaşkın gözlerle Pamuk'a baktı. Pamuk kibarca devam etti. "Oynadığın o kırmızı yumak benim yeni oyuncağım. Onu bahçede bırakmıştım. Sen alırken görmüş olabilir misin?" Tombiş hemen kuyruğunu sallamaya başladı. "Hav hav, çok üzgünüm küçük kedi. Çok parlak ve kırmızıydı. O yüzden bir top sanıp oynamak istedim. Ama benimle oynamadığı için buraya bıraktım. Lütfen, çok özür dilerim," diyerek pişmanlığını belli etti. Pamuk gülümseyerek, "Önemli değil Tombiş. Alıp oynamak istemen çok normal," dedi. Sonra topunu göstererek ekledi. "Ama bak, o bir yumak. Top gibi zıplamaz. Gel, onu buradan birlikte çıkaralım." İki yeni arkadaş, minik kedi Pamuk ve Tombiş köpek, pençe pençeye ve burun buruna vererek kırmızı yumağı çalılıkların arasından kurtardılar. Pamuk yumağı alınca çok mutlu oldu. Tombiş'e döndü ve "Sen de oynamak ister misin? Ama bu sefer daha dikkatli oynayalım," dedi. Tombiş sevinçle havladı. O günden sonra Pamuk ve Tombiş bahçenin en iyi arkadaşları oldular. Artık Pamuk kırmızı yumağıyla oynarken Tombiş de yanında durup onu izlerdi. Bazen de Tonton Serçe onlara neşeli şarkılar söyler, Tostos amca da hikayelerini dinlerdi. Minik kedi Pamuk, kayıp oyuncağını bulmanın ve yeni bir dost edinmenin ne kadar güzel olduğunu anlayarak o gün mışıl mışıl bir uykuya daldı. Masalımız burada bitti. İyi geceler, tatlı rüyalar.